Bugün sizlere göz kızarıklığı ne zaman COVID-19 işareti olabilir adlı bir bilgi verici sunum sunacağım ve bu konuda sizleri bilgilendirmeye çalışacağım. Bugünkü canlı yayınımı şok bir yayın yaptım sizlere hiç bilgi vermeden. Bakalım nasıl bir izlenim olacak, onu merak ediyorum. Hepinizin bildiği üzere ağız ve burun mukozasının yanı sıra gözlerimiz de COVID-19'un vücuda giriş yollarından birisidir. Göz yoluyla bulaşma, havadaki virüs içeren damlacıkların gözün koruyucu tabakası olan konjüktivaya direkt ulaşabileceği gibi enfekte bir yüzeye temas eden ellerimizle gözümüzü dokunduğumuzda da gerçekleşebilir. Hepinizin bildiği üzere gerek Türkiye'de gerek KKTC'de güncel korona verileri her gün açıklanmakta ve zaman zaman artışlar, zaman zaman biraz daha düşüşler görülmekte. Fakat yine bu konuda rahatsızlık verici ve ciddiyetini hala daha sürdürmektedir. Özellikle göz kızarıklığının ne zaman COVID-19 işareti olabileceğine ve pandemide göz sağlığımız için nelere dikkat etmemiz gerektiğine dikkat çekmek ve tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Eğer sizlerde de bu belirtiler varsa bu bahsettiğim bilgileri siz de kendinizce kıyas edip bir an önce ateş polikliniklerine başvurmanızı tavsiye ederim. Özellikle enfeksiyon kaynaklı bir göz hastalığı olarak tanımlanan konjüktivit, gözün en dış tabakası ve göz tabakalarının iç yüzeyini saran zarın iltihaplanması olarak tanımlanıyor. Özellikle viral, bakteriyel veya bazen alerjik bir reaksiyon sonucu oluşan konjüktivit toplumda göz nezlesi olarak da biliniyor. Koronavirüsünde gözlerde kızarıklıkla kendini gösteren konjüktivit olduğunu göstermekle birlikte şu ana kadar yapılan çalışmalarda gözde hastalığın hangi sıklıkla gerçekleştiği konusunda bir fikir birliği yoktur. Ancak kuru öksürük, nefes darlığı, halsizlik ve yüksek ateş gibi virüsün oluşturduğu diğer bilgilere eşlik eden göz kızarıklığı teşhis açısından anlamlıdır. Bizler tüm insanlar, tüm arkadaşlar, dostlar nelere dikkat edilmeli ve neler yapmalıyız? Göz savunma mekanizmaları sayesinde dışarı etkenlere ve enfeksiyonlara karşı oldukça korunaklı bir organdır gözümüz. Gözün bu anlamda zarar görmesi tıpkı diğer organlarda olduğu gibi bağışıklık sisteminin zayıflamasına ya da tolere edebileceği fazla mikropla karşılaşmasına bağlıdır. Biz buna virüs yükü diyoruz. Öncelikle kirli ellerle göz temasından mutlaka kaçınmak gerekir. Göz kuruluğundan eğer şikayetçiyseniz, göz kuruluğu olan hastalarımız, pek çok kişi evinde çalıştığı bu süreçte artan bilgisayar, cep telefonu kullanımı ve düzensiz uyku göz kuruluğuna yol açacak. Gözün savunma mekanizmasını olumsuz etkileyecek. Çalışmalar bize ekran başındayken göz kırpma sayısının azalmasına bağlı olarak göz kuruluğunun arttığını gösteriyor. Bu nedenle saat başı 5 ile 10 dakika ara vermek, 20 dakikada bir 20 saniye, 20 metre uzaklığa bakmak, bunu yaparken de göz kırpmayı ihmal etmemek göz sağlığı için oldukça faydalıdır. Ancak göz kuruluğu devam ediyorsa, göz hekiminin önerisiyle suni gözyaşı kullanılması gerekebilir. Bunun dışında lens yerine gözlük kullananların dikkat etmesi gereken bir nokta da kontak lens kullanımıdır. Lens kullanımı enfeksiyon riskini artırdığını gösteren bir kanıt olmamakla birlikte
gözde kaşınma, batma gibi sebepler bu kişilerin göz temasında bulunması olasıdır. Bu süreçte gözlük kullanımı hem temasın azalması hem de damlacık enfeksiyonuna karşı bir bariyer oluşturması nedeniyle daha mantıklı görünüyor. Gözlük kullanmakta sıkıntı çekenlerin ise günlük kullan at lensleri tercih etmeleri ve göz kuruluğunu azaltmak için lens kullanım sürelerini azaltmak uygun olacaktır. Evet. Bu konuda sizlere bazı bilgiler sundum. Hepinize beni dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Evet. Bu konuda bana sormak istediğiniz bir soru var mı? Soru lütfen yazıyorum. Soru olan var mı? Evet. 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 Bir tane sorumuz var, bakalım. Değil mi soru bu? Evet. Evet arkadaşlar, soru sormak isteyen Covid-19 ve gözle ilgili herhangi bir yazılı sorumuz var mı? Evet, şu an soru görmüyorum. O yüzden yayınımı sonlandırıyorum. Yeni bir yayında buluşmak üzere. Hepinize sağlık ve dolu, Covid'siz bir dönem diliyorum. Evet, son bir bakıyorum böyle bir şey var mı diye. Yok. Peki, hepinize sevgi ve saygılarımla hayırlı günler dilerim.